Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iplerle çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Şu şekilde Alize Diva'nın batik ipini kullanacağım. Bir de düz rengini. Tığ olarak da şöyle 1,6 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, beyaz ipimi aldım. Şöyle parmağımın etrafından çevirdim. Sihirli halka yapıyorum. Bakın ipimi şuradan geçirdim. Şu şekilde bir tane zincir çektim. Ve burada 1, 2, 3 tane zincirim var. Şimdi tığma ipimi aldım. Halkamın içinden geçirdim. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Şöyle halkamı küçültüyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Şu şekilde 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Tığma ipimi aldım. 2, tekrar tığma ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Arada 3 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir, iki, 3 tane zincir. Ve son olarak 3 tane ikili trabzan. İpimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu şekilde 4 tane üçlü trabzanlar yapıyorum. 3 zincirden sonra hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum burada. Tığma ipimi alıyorum. Şu en baştaki zincirimin tepe noktasından tığımı geçirdim. Buraya şu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi burada bırakıyorum arkadaşlar. Ama koparmıyorum, kesmiyorum. Modelim boyunca hiç ip kesmeden ilerleyeceğim. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum. Şöyle bir diğer rengimi aldım arkadaşlar. Bir tane şu şekilde kilit zinciri çektim. Şöyle modelimi aldım. Şurada trabzanlarım vardı. Bakın şuradaki birinci ve ikinci trabzanın içinden geçirdim tığımı. Ve renkli ipimi buraya şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen şu bir yandaki trabzanın arasına şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bakın şuradaki köşeme atladım. Ve yine şu trabzanlarımın birinci ve ikincinin ortasından şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki iki trabzanımın ortasından tekrar geçerek sık iğne ile yine buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4. Köşelerde 4 tane zincir çekiyorum. Trabzan üstlerinde 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi yine 1, 2, 3 zincir. Ve hemen şurada diğer iki trabzanın arasından tığımı geçirdim. Bakın şu şekilde buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4. Hemen bir sonraki şu trabzan boşluğuma girdim ve sabitledim. 1, 2, 3 zincir ve hemen diğer iki trabzanın arasından tığımı geçirdim, sabitledim. 1, 2, 3, 4.
Ve en son şurada başlangıçta sık iğne ile başlamıştım. Oradan tığımı geçirdim ve kaydırma tekniğiyle ipimi buraya aldım. Bir tane zincir çektim. Renkli ipimi de burada bıraktım arkadaşlar. Şimdi tekrar beyaz ipime geri dönüyorum. Bakın burada beyaz ipimi aldım. Şu şekilde ön tarafa ilmeğimi aldım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Hemen yanına köşe boşluğumun içinden bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı yerden şu şekilde bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 olmuş oluyor. 1, 2 tane zincir çektim ortada. Şimdi tığıma tekrar ipimi aldım. Bir sonraki köşeme arkadaşlar, bakın şuraya tekrar tığımı geçirdim. Buralarda köşe çalışacağım. Bir tane ikili trabzan, 2, şu ipimi de şöyle arkada tutacağım ve tekrar 3. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. Köşelerimde 3 zincir çekiyorum her zaman. Değişmiyor sayım arkadaşlar. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Aynı boşluğumun içine 3 tane daha ikili trabzan. 2 ve 3. Bakın bu şekilde buraya köşemi çalıştım arkadaşlar. Şimdi ortada 2 tane zincir. Renkli ipim arkada kalacak yine burada. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Bakın şu 3 zincir çektiğim köşe noktama geldim. Buraya yine köşe çalışacağım. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar 3 trabzan. 1, 2, 3. Tekrar tığma ipimi aldım. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde köşemi çalıştım. Ortada 2 zincir, tığma ipimi alıyorum. Yine bir diğer köşe boşluğuma 3 zincir çektiğim yere geçtim. Ve yine burada da aynı işlemi yapacağım. Sıra sonuna kadar burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, bakın bütün köşelerimi yaptım. Bu şekilde şöyle bir görüntüm oluştu. Burada bir tane zincir çekiyorum yine. Tığma ipimi alıyorum. Şu başlangıçtaki zincirimin tepesinden ikili bir trabzan yaptım. Yani ipimi köşemin ortasına almış oluyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada beyaz ipimi bıraktım. Tekrar renkli ipime geçiyorum. Bakın şurada renkli ipim hangi yere yakınsa şu iki trabzanımın arasından geçireceğim hep. Eğer bu tarafa yakın olsaydı da buradan geçirecektim. Bakın ipimi aldım, şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çünkü şurada 2 zincirlik olan kısma 4 zincir çekiyorum renkli ipimle. Şöyle şu iki trabzanın arasından geçtim bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sonra bir yandaki trabzanın tepesine, arasına arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Köşelerde hep 4 zincir. Bir sonraki şu üçlü trabzanın ikisinin arasından geçtim. Şu üçlü trabzanların ortasına her zaman 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tam orta kısmına şöyle bir tomurcuk yapıyorum aslında. 1, 2, 3, 4. Aralarda da her zaman 4 zincirim var. Şu şekilde buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın yanındaki trabzanın arasından sabitledim yine. 1, 2, 3, 4. Ve yine burada iki trabzanın arasına sabitledim. 3 tane zincir.
Ve hemen yandaki trabzanın arasından şu şekilde sık iğne ile sabitledim. 4 zincir çekiyorum ve hemen bir sonraki üçlü trabzanımın arasından 1 2 3 zincir. Bakın bu şekilde modelim ortaya çıkmaya başladı. Köşede yine 4 zincir. Burada farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Renkli ipimle 4 zincir, 3 zincir, sık iğne. Farklı bir işlemim yok. Şimdi yine 4 zincir. Trabzanların üzerinde ortasında 3 zincir arkadaşlar. Bakın 3 zincir. Ve yine köşeme geldim. 4 zincir. Şimdi burada ortamda 3 zincir. Dilerseniz bu şekilde yapın. Dilerseniz de şöyle başlangıçtaki zincirimin içinden şuraya kaydırma tekniğiyle aldım ve bir tane zincir çektim. Renkli ipimi burada bıraktım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum yine beyaz ipime. Beyaz ipimi ne yapıyorum? Şuradan tığımı geçirip öne aldım. 1 2 3 tane zincir, tığıma ipimi aldım. Köşemin ortasından başladığım için buraya yarım köşe çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde zincirimle birlikte 3 trabzan, 1 2 zincir, tığıma ipimi aldım. Şimdi şurada renkli ipimle 4 zincir çektiğim kısım, alt sırada da ortada 2 zincir çektiğim kısım. Tığımı buradan geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde bakın. 1 2 zincir arada ve tekrar tığıma ipimi aldım. Şöyle bakın köşe noktamdan yine buraya aynı şekilde köşemi çalışacağım. 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar 3 tane trabzan. Bakın bu şekilde köşemi çalıştım. Şu renkli ipimi arkada tutacağım her zaman. 1 2 zincir arada. Tığıma ipimi aldım. Bakın şu alttaki köşemin ortasında çektiğim 2 zincirlik olan kısımdan tığımı geçiriyorum ve yine burada 3 tane trabzan çalışacağım. 2 ve 3. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir ve tekrar buraya geldim. Köşemi aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Buradaki gibi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Çok kolay ve çok keyifli bir model arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz keyif alacağınız bir model. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bu kalan kısmı da tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın köşeme kadar yine tamamladım. Burada 3 trabzanımı yaptım. Her zaman bir zincir şuradaki başlangıçtaki zincirlerimden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip şöyle ipimi uzatıyorum sökülmesin diye. Beyaz ipimi bıraktım ve renkli ipimin olduğu yere geçtim. Bakın renkli ipimi şuradan baktım. Hangi tarafa daha yakınsa şu iki trabzanın arasından ipimi alıyorum ve öne geçirdim. Bakın bu şekilde şöyle buraya sabitledim. 1 2 3 tane zincir. Çünkü trabzanlarımın ortasındayım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Bir yandaki trabzanlarıma geçtim. 1 2 3 zincir. Hemen şu iki trabzanımın arasından sabitledim. 1 2 3 4. Bakın hemen bir sonraki
trabzanlarımın arasına sabitliyorum bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir ve hemen yine buraya sık iğne ile sabitledim. Şu iki zincirlik kısımlarımda 4 tane zincir çekiyorum. Orta kısmım oluyor. 1, 2, 3 zincir. Ve burada çiçek için tomurcuğumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir sonraki köşeme geldim. 1, 2, 3 zincir. Ve yine köşeye geldim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Ve burada bu şekilde bu sıramı da böyle aynı işlemi yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın en son 4 zincirimi çektim. Şurada başladığım yerden tığımı geçirip burada kaydırma tekniğiyle ipimi buraya alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi burada, renkli ipimi bıraktım. Şimdi geçiyorum yine beyaz ipime. Bakın beyaz ipimi şu şekilde ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar yarım köşemi çalışıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Bakın bu şekilde tığıma ipimi aldım. Burada aşağıda 2 zincir çektiğim kısım, ortalarda 4 zincir çektiğim yerlere beyaz ipimle 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Çok kolay. Şimdi ortada 2 zincir. Bakın buraya geçtim. Altta 2 zincir çekmiştim. Orada yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2 zincir. Tığıma ipimi aldım. Ve yine köşeme geldim. Köşede yine aynı şekilde köşemi çalışacağım. 3 trabzan, 3 zincir olarak modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay. Zaten anlaşılmıştır diye düşünüyorum nasıl ilerleyeceği. Bakın köşemi çalıştım. Şimdi şu altta şu renkli çiçeklerimin olduğu yerden de diye düşünebiliriz. Bir üst sırada onların üzerine üçlü trabzan yapacağım. Arada da her zaman 2 zincir çekiyorum. Ve bakın bir sonraki şu boşluğuma geçtim. Ve burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum yine. Bakın bu şekilde. Şimdi yine 2 zincir ve bir sonraki boşluğumdan şu çiçeğimin üzerinden 3 tane trabzan. Evet arkadaşlar, şimdi yine köşeme geldim. Köşemi yapacağım. Beyaz ipimle hep aynı işlemleri tekrar ediyorum. Renkli ipimle de sadece zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir, 4 zincir olarak ilerliyorum. Dediğim gibi model çok kolay, çok da hızlı ilerliyor. Şimdi ben bu kısmı tamamlayayım ve modelimin ilerlemiş haliyle sizlerle birlikte olacağım tekrardan. Evet arkadaşlar, bakın modelim artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Ben bu şekilde kenar kısmını renkli ipimle geçtim. Şöyle bakın, daha önce farklı bir renkle yine batik iple bu şekilde yaptım. Dilerseniz düz renkli iplerle de yapabilirsiniz. İp kesmek isterseniz her sırada renk değiştirerek yapabilirsiniz. Gayet güzel duracağını düşünüyorum o şekilde de. Bu şekilde batik iple de çok şık duruyor. Dilediğiniz ebatta istediğiniz kadar tek parça olarak büyütebilirsiniz ya da bu şekilde motif olarak yapıp daha küçük ya da daha büyük olarak motifler yapıp birleştirebilirsiniz. Çok kolay ve çok şık bir model. Çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Yine motifli olarak yaparsanız şal ve farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, yine fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.